Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size 40 yaş üstünde testosteron yönetimi, tedavisi, artıları ve eksileri bununla ilgili kısa video sunumum olacak. İnsanlar 35 yaşına geldiği zaman yavaş yavaş vücutlarındaki değişiklikleri fark etmeye başlıyor. 45 yaşına geldikleri zaman prostat yavaş yavaş büyümeye başlıyor. 50 yaşlarına geldikleri zaman da artık prostat kanseri için tarama yaşı olan sınır yaşa ulaşmış oluyorlar. Testosteron bundan 15 sene önce kullanılmasından çekinilen, prostat kanseri, prostat büyümesi için korkulan tedavisinde bir hormondu. Son 10-15 senede yapılan çalışmalarda gelişmelerle aslında faydalarının risklerinden daha fazla olduğu, artılarının daha fazla, eksilerinin daha az olduğu ortaya konuldu birçok alanda. Biz de artık testosteronu birçok alanda kullanmaktayız hastalarda. Testosteron hastanın insülin direncine, obezitesine, kas dokusuna, kemik dokusuna, psikolojik ve ruhsal haline iyi gelen bir hormon. Eksikliğinde kardiyak sıkıntıları çekme ihtimali hastaların daha fazla olduğu birçok yayında gösterildi. Peki biz testosteron tedavisinde yaparken neye dikkat ediyoruz? Yani hastanın testosteron seviyesi kaç olmalı? Şimdi normal şartlarda hastada cinsel şikayetler ve yorgunluk yakınması varsa 300-350 nanogram bölü desilitrenin altındaysa da testosteron hastanın biz bu hastalarda hastaya hipogonadizm yani testosteron eksikliği tanısını koyuyoruz. Peki bana bu şikayetli bir hasta geldi. Hastanın testosteronu 225. Ben laboratuvar kağıdına baktım. Aralık diyor ki 175'e 800 arası normaldir. Şimdi biz bu hastaya normal olarak mı değerlendirmemiz lazım? Aslında dışarı gelen hastaların referans değerlerine göre %90'ının testosteron seviyesi normal. Ama optimal seviye olan 600 nanogram bölü desilitereye göre %90'ında düşük. Bu düşük olduğu zaman 300 ile 600 arasında olduğu zaman suboptimal seviyeler diyoruz biz bunlara. Buradaki hastalarda da tedavide fayda görme ihtimalleri var hastaların. Bu tabii ayrı bir konu, tartışılan bir konu bu. Zaten testosteron seviyesi kandaki şu anda klinik tedavisi yaklaşımı kılavuzlara oturmuş değil. Yani bir tansiyon gibi, bir şeker hastalığı gibi seviyeler belli değil. Tansiyonda 15'e 9, şeker hastalığında da 150 olduğu zaman hastanın kan şekeri. Hastaya biz şeker hastasısın, tansiyon hastasısın değil. Bir de üzerine medikal tedavi başlayabiliyoruz. Hastanın hiçbir şikayeti olmadan. Neden başlıyoruz ilaçlara? Hastalarda tansiyonun, şeker hastalığının ileride getireceği riskleri ortadan kaldırmak için. Ne risk getiriyor tansiyonda? Böbrek yetmezliği, işte gözlerde sıkıntı, damarsal problemler, kalp problemleri olmasın diye biz hastaya hiçbir şikayet yokken tedavilere başlıyoruz. Peki düşük testosteronda ileride hasta sıkıntı çekmiyor mu? Kemik erimesi meydana gelmiyor mu? Kalple ilgili riskleri artmıyor mu? Obezitesi artıp hastanın insülin direnci artmıyor mu? Şu anda bununla ilgili klinik kılavuzlar oturmuş ve gelişmiş değil. İleride ben bunların oturup gelişeceğini düşünüyorum hastalarda. Peki her hastaya biz testosteron düşükte testosteron mu başlıyoruz? Hayır. Öncelikle hastayı değerlendirmek gerekiyor. Hastanın testosteron üretmesi için hasta ne yapıyor? Nasıl engel oluyor testosteronun düşürmesine? Aslında birçok hastada hastaya önerilerle bile testosteronun yükselmesini sağlayabiliyoruz. Hastanın sosyal hayatı, yemesi, içmesi, uykusu, hastanın endokrin bozucu maddelerle teması, ağır metaller ya da endüstriyel kimyasallarla ilgili teması ve birçok faktör hastanın testosteronunu düşürebiliyor. Bununla beraber hastanın kan biyokimyası, kronik hastalıkları ve vitamin eksiklikleri hastalarda ya da eser elementler dediğimiz selenyum, çinko gibi, D vitamini gibi maddeler hastanın düşükse kanında testosteronu düşürebiliyor. Hastaya testosteron dışı, testosteron arttırıcı medikal tedavi başlayabiliyoruz hastalarda ve bununla beraber hastada bitkisel tedavilerde ekleyebiliyoruz hastaya. Yani testosteron vermemek için aslında hastaya elimizden geleni yapıyoruz başta. Çünkü testosteron tedavisi bir idame tedavidir. Yani tansiyon ilacı gibi, şeker ilacı gibi sürekli hastanın testosteron kullanması gerekmektedir. Yani hastayı testosteron mecbur kılar ve testisleri görevini ortadan kaldırır. Küçülebilir. Ya da uzun süre testosteron alan hastalarda testisleri tekrar fonksiyonel hale getirmek biraz zor olabilir. O yüzden biz elimizden geldiğince testosteronu en son seçenek olarak kullanmayı uygun görüyoruz. Peki testosteron aldığı zaman hasta ürolojik olarak ne gibi riskleri var?
en çok korkulan şeyler nelerdi? Aslında açıkçası testosteron hastaya verilmemesinin en çok korkulan sebeplerden birisi prostat kanseriydi. Bununla ilgili birçok çalışma yapıldı. Testosteron kesinlikle prostat kanseri meydana getirmez. Ama mevcut, gizli kalmış, uyuyan prostat kanseri dokusunun büyümesini hızlandırma ihtimali vardır. Sadece vardır diyoruz, ihtimali vardır. O da hastayı testosteron tedavisi başlamadan önce prostat kanseri açısından tarama yapıldığı zaman ortaya konulur zaten ve testosteron tedavisi kesinlikle bir üroloji doktoru kontrol altında yapılması gerekiyor belli bir yaştan sonra. Keza prostat büyümesi de aynı şekilde. Testosteron verildiği zaman hastanın prostatı belli bir miktarda büyüyor. 3-6 ay civarında hastanın prostatı büyüyor. Daha sonra hastanın prostatı aynı büyüklükte kalıyor. Testosteron vermeye devam etseniz de hastanın prostatı daha fazla artık cevap vermiyor ve büyümüyor. Bu da zaten gene üroloji kontrol altında yapılıyor. Bu iki sıkıntı üroloji kontrol altında tamamen düzeliyor. Onun dışında bilinen başka sıkıntıları da olabiliyor. İşte jinekomasti olabilir, işte testis küçülmesi, hipertansiyon, işte bunun gibi başka pıhtılaşma yoğunluğu, kan yoğunluğunun artması gibi şikayetleri de olabilir hastalarda. Onlar da zaten değerlendiriliyor. Onlarda sıkıntı olmuyor. Aslında testosteron replasman tedavisi, testosteron eksikliği tedavisi aslında hastalardaki en büyük amaç hastanın hayat kalitesini arttırmak. Dediğim gibi bizim kliniğimizde biz bunu her gün yaşıyoruz. 2 tane 75 yaşında hasta geliyor arka arkaya. Bir tanesi hayattan müthiş keyif alırken, hayatı coşkulu bir şekilde yaşarken, diğeri sadece evinde yaşıyor, ekstra hastalıklarla uğraşıyor, günde bir avuç ilaç alıyor ve bunlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. İki hasta da yaşıyor aslında. O birisi mutlu bir şekilde yaşıyor, birisi depresif bir şekilde yaşıyor. Önemli olan hayat kalitesidir diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.